Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Yeni gelen harita DLC'miz Nordic Horizons erken erişimiyle birlikteyiz. Yeni gelen derken yani bana yeni gelen diyeyim. Daha henüz yayınlanmadı. 27'sinde yayınlanacak. Siz bu videoyu bir aksilik olmazsa 24'ünde izliyor olacaksınız. Şimdi geçenki videomuzda ilk oynanışımızı yapmıştık. İskandinavya DLC'nin şuradaki son şehri, böyle uçtaki şehri Bergen'den başlayıp yeni harita DLC'mize giriş yapıp şu rotayı kullanıp şöyle Alesund şehrine doğru gelmiştik. Alesund mu artık nasıl okunuyorsa. Buraya kadar gelmiştik. Şuradaki uçta şirkette bitirmiştik. Buradan başlayacağım bugün yine. Hani karışık oynayabilirim demiştim ama 40 tane şehir var abi. Oynayacağız. Oynayabildiğimiz kadarını oynayacağız. Hemen hemen bütün yollarına girip çıkacağız yani. Girip çıkmadığımız yer pek kalmayacak diyebilirim yani. Ama değişiklik yapmayacağım. Şimdilik en azından bu bölümde böyle gitmeyi planlıyorum. Alesund'dan başlayıp Kristiansund'a doğru bir rotamız olacak. Yük başka bir yere gösteriyor. Tam oraya nokta atışı bulamadım. Ama kafamıza göre istediğimiz yerde bitirebilme olasılığımız var sonuçta. Böyle bir rotamız olacak. Kaç kilometre burası tam bilmiyorum. Kısa gelirse devam ederiz belki. Kısa gelmezse şehirde bir yerde bitiririz. Bakarız duruma göre, öyle söyleyeyim yani. Aracımız yeni gelen Volvo'lardan bir tanesi. FH16'nın Volvo FH6 modeli yani. Aero modeliyle birlikteyiz. 780'lik 23 ton da yükümüz var. En son burada bitirmiştik biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şurada şirket vardı. Biz de şuradaki mıcır arazide bitirmiştik. Buradan yolumuza devam edeceğiz. Çalıştıralım aracımızı. Evet, haydi bakalım. Yolumuza çıkabiliriz. Şöyle ayarlayalım. Tamamdır. Haydi bakalım yolumuza çıkalım. Tekerimize taş değmesin. Evet, ikinci bölümündeyiz. Nordic Horizons DLC'nin erken erişimin ikinci bölümündeyiz. Bunları bölüm bölüm sıralama yapabilirim. Karışmasın diye. Ya karışsa da çok önemli değil. Dediğim gibi zaten karışık da oynayabiliriz ama belki yaparım, bilmiyorum yani. En azından video başlığına yazabilirim. Kapak fotoğrafını yazmasam bile video başlığına yazabilirim belki. Kafamıza göre çok da önemli değil. Hani bölümlü çekilen bir oyun gibi değil en nihayetinde. Burası geldiğimiz yoldu zaten. Geldiğimiz yoldan geri döneceğiz. Sonra yeni yola bağlayacak artık. Birazcık rampa tırmanacağız. Ama araç 780'lik. Bana mısın demez valla. Canavar gibi tırmanır. Ama birazcık virajlı yol tabii ki. Bu arada retardar sinyal kollarımız soran çok arkadaşımız oluyor. Evet, bayağı gecikmeli oldu ama şu an kargoda. Herhalde pazartesi, salı falan gelmiş olur diye düşünüyorum. Ama ne zaman takıp ne zaman videosunu çekerim bilmiyorum. Bir tanıtım videosu da yaparım size. Otomatik kapanmalı bir sinyal kolu falan olacak böyle. Manyetik bir sistem olacak. Yani şuradaki direksiyonu şu arka göbeğinin oraya bir kelepçe gibi bir şey takılıyor. Orada bir manyetik sistem var. Sinyali mesela sol sinyal verdiniz, aşağı çektiniz, direksiyonu çevirdik. Oradaki o manyetik bölüm sinyalin altındaki manyetik bölümüne, kenarındaki daha doğrusu, geri toplarken oraya hafifçe böyle kablosuz bir sistem tabii ki bu, manyetik bir sistem yani. Onun önünden geçtiği zaman sinyal zıt diye otomatik motorlu bir sistem kendini kapatacak. Öyle bir sistem.
Ama dediğim gibi hani takarım ama tanıtım videosunu ne zaman çekebilirim bilmiyorum. En yakın zamanda da çekmeye çalışırım, sizlere göstermeye çalışırım yani. Şehir içindeyiz, birazcık dar alanlar buralar. Bir önceki videomuzdan zaten bilirsiniz buraları. Bayağı dar yerlerden geçmiştik şehir içinde. Yine aynı yerlerden geri çıkıyoruz şimdi. Bu arada ne geliyor? Retarder kolumuz geliyor. Retarder kolunun kendi üzerinde işte çevirmeli eklentileri vesairesi falan filan. Hani ne amaçla kullanmak istiyorsanız o var. Hani otomatik vites yapabilirsiniz. Hız sabitleyicinin kontrolcüsü yapabilirsiniz. Farklı bir amaçla kullanabilirsiniz falan. Retarder kolunda. Sinyal kolunda aynı şekilde. Sinyal kolu, selektör. Ayrıyetten yine onda da bir çevirmeli sistem, yaylı bir sistem işte. Otomatik vites modunu koldan kullanabilirsiniz. Öyle bir sistemle gelecek. Vites topuzumuz yine mandallı sistem vites topuzumuz gelecek. Scania'ydı yanlış hatırlamıyorsam, Scania vites topuzu olacak. Mandallı. Ön mandal ve yan mandal olmak üzere. Onun dışında kontak anahtarımız geliyor. Sustalı anahtarı olacak. Sırf kontak olacak mesela o. Bizim kontak anahtarımız problemli biliyorsunuz. Kendi kendini devre dışı bırakıyor falan filan. O yüzden kontak anahtarı da gelecek ekstra. Sustalı böyle. Onu takıp direkt kontak olarak kullanabileceğiz. Ve ekstra olarak bir tane de kemik direksiyon geliyor arkadaşlar. Bu bizim direksiyonumuzdan daha büyük. Bunu sökeceğiz. Onu yerine takacağız bunu. Kemik direksiyonumuz geliyor. Daha büyük çaplı. Gerçek orijinal boyutunda değil. Ben öyle bir şey istemedim. Öyle bir şey de var aslında, yapılabiliyor ama aşırı büyük. Yani bunlara takılacak kıvamda değil. Yani çok büyük, aşırı büyük. Yani oraya oturduğunuz zaman ne bacak pozisyonunuz olur. Yani bacağınıza değer zaten, zor döndürürsünüz falan filan. Hani bunlara uygun değil o. O yüzden daha küçük ölçekli bir kemik direksiyon gelecek. Scania direksiyonu olacak yine o. Onu da arada bir böyle kullanırız. Deneriz onu da. Güzel olur. Tam nostalji usul direksiyon tiplerinden. Ama onlarda tabii hani direksiyon, şimdi bunda bir sürü tuş vesaire bir şeyimiz var. O direksiyonlarda öyle bir şey yok tabii ki. Tuş kontrol olayı yok onlarda. Bildiğiniz normal düz direksiyon yani. Kara düzen diyebiliriz ona. Eski usul. Bizim harita karışmamıştır inşallah. Yok. Karışmamış. Devam. Herkesin yorumlarda, yani çoğunluğun daha doğrusu diyeyim, yorumlarda gösterdiği tepki şu. Yani bu tarz bölgeler geliyor. Hani kuzey bölgeleri geliyor. Ya oyuna bir kar yapın, sis yapın. Sis olayı var eyvallah, tamam da ama kar yok oyunda. Oyunda bir kar yağışı yok. Bunu modlarla biz sağlıyoruz anca. Kış geliyor zaten, modları çıkar yakında. Ama evet, herkes haklı o konuda. Böyle bir bölge yapıyorsunuz. Kar olması lazım yani. Ama oyuna yıllardır bunu getirmediler yani. Helallen geçebildin. Normalde sollayıp da geçemiyor çoğu.
dümdük gidiyoruz. Yine bir liman var. Yine bir deniz yolu kullanacağız. Gemiyle karşıya geçeceğiz. Hemen önümüzde o da. Bu sefer birazcık meyilliymiş burası. Sıkıntısız. Önünü vurmadan bindik. Evet. Haydi bakalım. Molde'ye geçiyormuşuz. Vestnes, Molde. Hemen şöyle. Ha, imdat kolumuz var bu arada. Onu söylemeyi unuttum bak şimdi. Klavyeden imdata basınca aklıma geldi. İmdat kolum da zaten benim vardı. O da yine sisteme eklenmiş bir şekilde gelecek. Başka bir şey var mıydı? Yoktu galiba. İşte gönderdiğim her şey geri gelecek. Ekstra olarak kontak anahtarı gelecek. Yani kontak gelecek. Bir de kemik direksiyon gelecek. Onun dışında bir değişikliğimiz yok. Benim sinyal kolum kırılmıştı. Retarderim sağlamdı. Taşınma esnasında sinyal kolum kırılmıştı. O zaman işte birazcık ben de gecikmeli gönderdim. Hüseyin abinin de işleri güçleri vesairesi derken birazcık gecikti yani ama olsun. Geç olsun güç olmasın. O sırada hemen yapılıp gelseydi mesela ben aklımdakileri söyleyemeyecektim. Bu işte motorlu sinyalmiş vesaireymiş, kontakmış. Bunlar belki olmayacaktı. Normal sadece sinyal kolum tamir olacaktı ya da yenisi yapılacaktı. O gelecekti belki. Şimdi her şey sıfırdan yapıldı. Bambaşka bir sistem. Ve motorlu bir sinyal kolu falan filan. Her şey daha böyle güncel, daha iyi bir şekilde gelmiş olacak. Orada bol bol viraj miraj böyle. Yollar gerçekten güzel. Tam bizim sevdiğimiz bir harita DLC geliyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Şimdi bana fiyat soranlar da oluyor. Fiyatını ben bilemem arkadaşlar. Yani şu anda Steam'de en yüksek fiyatı olan haritalar 9.08 dolar. 9.08'in altında olmaz. Buna eminim. Ama üstünde olabilir. Yine haritaların boyutuna göre fiyatlandırma yapıyorlar anladığımız kadarıyla. Yunanistan DLC'si küçük bir DLC'ydi. Ona 6 dolar yazmışlar mesela. 6,5 dolar falan. Diğer haritaların hepsi 9.08 dolar. 9 dolar yani. Bu da 9 doların altında olmayacaktır. Bence fazlası bile olabilir. Çünkü şu ana kadar yapılmış en büyük harita DLC'si. Eminim fazlası da olacaktır yani. Olmazsa helal olsun. 9 dolardan satarlarsa yine helal olsun derim yani. Ha bazen şey oluyor. Bundle paketler oluyor. Bazen değil, hemen hemen her harita DLC'sinde oluyor. Bütün harita DLC'lerine sahipseniz işte bir bundle paket gibi bir şey de yayınlıyorlar. Atıyorum 9 dolara değil de 8 dolara alabiliyorsunuz ya da ne bileyim 7,5 dolara alabiliyorsunuz. İndirim oluyor yani. O tarz şeyleri de Steam'den takip etmeniz lazım. Üt. Vallahi sıyırdım. Çok güzel köprüler var yalnız ha.
Geçenki bölümde de vardı bu tarz köprüler. Bak bunda da aynı şekilde. Çok güzel köprüler var burada. Havalı korna eklemedim. Aracın normal kornası var. Galiba şehre yaklaştık. Navigasyonda gözüküyor ucu. Evet, Kristiansund. Kristiansand. Sand'dır o da. Sund diye okunmuyordur da en azından. Buralarda ağır yük çekilmez ha. Vallahi çekilmez. Çok dar. Dönüşler, göbekler aşırı dar. Yani o special transport falan burada yemez yani. Bence. Abi yollara bak ya. Çok iyi. Yunanistan DLC'yi çok sevmiştim. Yolları, şirketler falan böyle farklı farklı şirket modelleri vardı. Bu haritanın da abi kesinlikle yolları, molları galiba hani en iyi harita DLC'si diyeceğim harita DLC'lerinden bir tanesi bu olacak bence. O da sırf yollardan kaynaklı. Şehir işleri olsun, normal şehirler arası yolları olsun gerçekten muazzam. Çok güzel yapılmış. Tam benim istediğim tarzda. Evet, Kristiansand şehrindeyiz. Nerede bitirelim? Şimdi rota çünkü bambaşka bir yer gösteriyor. Bak şurada sağda bir dakika. Şöyle yapalım. Bakalım. Bak şurada bir şirket var. Şurada bir şirket var. Şuraya da gidebiliriz. Burası neymiş? Geri dönüşüm şirketi. Şurada da FLE diye bir şirket var. Şurada servis, dinlenme alanı ve BHV diye bir şirket var. Şurada Renar Lojistik varmış. Burayı geçtik zaten. Şuraya doğru gidebiliriz ya.
Geri dönüşüm olan şirket şurası. Bir de şurada ileride var. En uç nokta şu ilerideki şirket, oraya kadar gidelim. Sol tarafta işte servis ve şirket var. Ve dinlenme alanı var. Biz şu en uçtaki şirkete kadar gidelim. Bir taraf giriş, bir taraf çıkış herhalde. Haritada oradan giriş çıkış göstermiyor ama herhalde gizli olarak gösterecek orayı. Çizgi çizgi yapar muhtemelen. Böyle küçük bir şirket alanı var. Şurada kapalıymış orası. Şurada da bir yol var diyecektim de kapalıymış. Şirkette bildiğimiz klasik şirketlerden böyle ETS'deki. Kalalım böyle. Dorsayı da basabiliriz şöyle istersek. Şöyle bir şekil yapabiliriz yani. Aynen şöyle kambur bir görünüm verebiliriz yani. O da iyi. Evet arkadaşlar. Erken erişim Nordic Horizons DLC'ne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım. Kristiansand şehrine geldik. Alesand'dan. Artık bir sonraki buraya doğru mu gideriz? Buraya doğru mu gideriz? Yoksa başka yerlerden mi başlarız? Kısmet artık o anki durumu bağlı, o anki psikolojime bağlı diyebilirim yani. Bakarız duruma göre. Kafamıza göre takılabiliriz yani. Çok şehir var. Gezeceğiz. Hepsini gezeceğiz. Gezilmedik yer bırakmayacağız. Bak burada mesela bir alan var. Neymiş ki burası? Merak ettim. Acaba neymiş burası? Göreceğiz. Oraları da göreceğiz. Evet. Böyle stop edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.